trust me. Selam dostlarım, canlarım. Bugün tabii ki de bahsedeceğimiz konu hepinizin bildiği gibi The Last of Us'un 9. bölüm, yani sezon finali bölümüydü. Gerçekten her zaman söylediğim gibi bölümü de aşırı derecede güzel bir şekilde beğendim. Neden beğendiğimi size açıklamadan önce şunu da söylemek istiyorum size. Gerçekten bu seriyi oyuna uyarlamaları beni çok fazla mutlu etti. Çünkü oyunu neredeyse binlerce defa izlemiş ve binlerce defa oynamış biri olarak söylüyorum size. Ki bu bir mecaz, anlayabileceğiniz üzere. O kadar güzel, o kadar bir şeyleri yansıtan ve o kadar beni içten içe mutlu eden bir yapım daha gerçekten gördüğümü, oynadığımı hissetmemiştim. Özellikle küçük bir anımı da paylaşayım sizinle. Ben askerdeyken bile gizlice kullandığım cep telefonundan kıyıda köşede her bulduğum an Esther Games'ı açar ve onun eski Last of Us bölümlerini, yeni çıkmış Last of Us bölümlerini severek izler. O yüzden dostlarım, bu diziye karşı çok büyük böyle bir zaafım. Bu diziye karşı çok hassas bir noktam, ama aynı zamanda da bu diziyi çok fazla böyle içimde kocaman bir yer edinmiş biriyim. O yüzden hadi bakalım başlayalım bölüm inceleme. İlk sahneye çok dikkatli bir şekilde bakarsanız Ellie'nin annesini Ellie'yi doğururken ve kaçarken görüyoruz. Yandan doğum sancılarıyla beraber suyu gelmiş ve aynı zamanda da ormanda kaçan, ki bu karakter özel bir karakter, neden diyeceksiniz? Oyunda Ellie'yi canlandıran ve Ellie'yi seslendiren kişi bir zat. O Ashley Johnson kendisi ve kendisinin sesini, kendisinin diyaloglarını duyduğumuz kadar ikinci oyunda kendisinin görüntüsünü de görüyoruz gerçekten. Ve şunu söyleyebilirim ki burada Ellie'nin annesini çok güzel bir şekilde canlandırmış. İkinci karede de gördüğümüz gibi Ashley Johnson kaçarken zombi onu kovalıyor ve tabii ki de üst katlara çıkıp, bir evin üst katına çıkıp orada bekleyip zombinin tam o geldiği sahnede de bir yandan doğum yaparken bir yandan da zombi öldürmesi, ki zombinin onu ısırması, ki zombi onu ısırdıktan sonra da karanlık çöktüğü zaman Ellie'ni, hani bebeği de doğuruyor, kucağına alıyor. Bekliyor, böyle bebeğe de bakıyor. Biliyor ki zombi olacak, hani bebeğe zarar verecek falan. Marlene geliyor ve Marlene bakıyor, hani boynuna bıçağı dayamış, öldürecek kendini. Marlene diyor ki yapma. O da Marlene diyor ki beni sen öldür. Ama kızımı da al. Unutma diyor, gözün gibi saklayacaksın benim kızımı. O Marlene de başta yok falan filan dese de sonradan kabul ediyor. Böylelikle Ellie'nin de nasıl doğduğunu ve nasıl Marlene'le tanıştığını görebiliyoruz dostlarım gerçekten. Yani çok enteresan, çünkü oyunda bunlara şahit olmamıştık. Oyunda şahit olmadığımız şeylerin de dizinin değinmesi gerçekten benim içimi hoş eden şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü tembel senaryo dediğimiz bir şey var yani. Sadece oyuna bağlı kalıp aman biz niye bu ek sahneyi çekelim de niye şöyle yapalım, zaten oyuna bağlı kalsak yeter dememişler. Üstüne de bir şey eklenip bize çok güzel bir şey çıkarmışlar gerçekten dostlarım. İlk başta sahnelerde gördüğümüz kadarıyla Joel'umuz Ellie'nin geçen yaşadıklarından ötürü travmada oldu. Sessiz, sakin olduğunu ve içine kapanık olduğunu fark ediyor, ama kendisi şaka yapmakta o kadar da kötü olduğu için arada sırada yaptığı birkaç berbat şakayı bile Ellie'nin kafası başka yerlerde olduğu için dinleyemiyor bir türlü Joel'u. Ama Joel yine yoluna devam etmeyi, yine de arada sırada Ellie'nin kafasını yerine getirmek için birkaç espri yapmaya çalışmaktaydı. O sahne gerçekten ben çok fazla böyle mutlu oldum. Yani bir adam kendisi olmayan bir çocuk için bile bu kadar yolu kat edip bu kadar yine ince düşünmesi, hele ki yıllardan beri kaybettiği kızının yerine bir başkasını katması beni çok fazla mutlu etti. Ek bir diğer söyleyebileceğim şey ise Ellie'nin zürafa sahnesi. Gerçekten zürafaya yaklaşması ve zürafayı beslemeye çalışması, özellikle yüzünün gülmesi. Yani bildiğiniz gibi bu karakteri ilk bölümden aşina, böyle çok fazla önyargılı olsam karakter beni çok fazla şaşırtmış ve çok fazla farklı düşünceler kafama ekletmişti. Gerek oyuncuyla gerek tavrıyla tam bir Ellie olsa, ama ne yazık ki yüzüyle hala bir Ellie değil. Tartışılabilir bir konu. Ama ve lakin rolün hakkını fazlasıyla verdiğini söyleyebilirim size dostlarım. Sonra da Joel'un bu kadar trajik şey yaşayan Ellie'ye hadi bize şaka kitabından birkaç bir şey söyleme demesi ve bundan mütevellit arkadan gelen adamların onları bayıltması, Joel'umuzun hastanede uyanması ve Marlene'le konuşması, tabii ki de Marlene'in de ona Ellie'yi ameliyata alacağız demesi. Ki bu sahne, bilmeyenleriniz için söyleyeyim, oyun ile birebir geçen bir sahne. Yani oyunda da birebir bu sahne bu şekilde yaşanıyor ve ben bu sahnede şunu gördüm. Gerçekten birebir uyarlamaları oldukça iyi olmuş, çünkü oyunda da bu sahne gerçekten çok güzel bir şekilde durmuştu.
Bir diğer sahne ise Joel'un adamları öldürüp psycho bir Terminator'a bağlayıp herkesi öldürme sahnesi. Yani o sahnede yemek yiyen ben bile şöyle söyleyeyim size, belki bir 10-15 defa yemeği üstüme dökmüşümdür ki zaten kıyafetlerimi de yıkadım, o apayrı bir konseptimiz ama yani burada anlayabileceğiniz üzere o kadar Joel'u hani John Wick'e benzeteceğim ama o kadar güzel bir şekilde betimlemişler ki silah sıkması, vurması, öldürmesi, hele ki o iki adamla olan kapışması, hele ki önüne çıkan herkesi alt etmesi gerçekten beni böyle öyle bir heyecanlandırdı ki, öyle bir mutlu etti ki ve dedim ki tamam yani artık bu son seviye, yani hani bu dizi daha bana ne gösterebilir diye düşünmüştüm ki de oyundan da bayağı aşinaydım ama oyunla bu sahneler arasında dağlar kadar fark demeyeceğim de biraz fark olduğundan ötürü Pedro Pascal'ın oyunculuğu beni mest etti gerçekten dostlarım orada. Bir diğer sahnede ise ameliyathaneye girip oradaki doktorlara hani Ellie'yi artık çözün demesi, doktorun orada celallenmesi ve oyunda da o kadar sadık kaldıklarını belli eden küçük bir ayrıntı da doktorun sağ elle tuttuğu neştere dikkatlice bakarsanız oyunda da birebir sağ elle tutmuş, birebir aynı pozisyondaki hastalar durmuş, birebir doktor yine aynen orada durmuş. O kadar da ince ayrıntıya girmişler ki gerçekten tüylerim diken diken oldu. Ama doktoru vurması da tabii ki oyundan da aşina olduğumuz bir şeydi gerçekten. Ki bir diğer sahnede de oyunda da şey oluyordu. Genelde orada duran doktorun yardımcılarını biz vuruyorduk oyunda. Ama Joel burada vurmamayı tercih etti nedense. Ve ondan sonra Ellie'yi alıp gittiği sahnede de Marlin karşısına çıkıyor. Çok dikkatli bir şekilde bakarsanız Marlin'le göz göze geldiği sahnede Marlin aslında Joel'a bunu yapmaması gerektiğini ve Joel'a tek tedavi şansının da tek tedavi umudunun da çöpe atmaması gerektiğini söylüyor. Ama Joel geçmişte zaten bir defa kızını kaybetmiş, geçmişte acılar çekmiş ve hayatında varında çok fazla sorunlar yaşamış. O yüzden Joel'umuz artık bir şeylere son vermek, artık o içindeki acıyı, artık o içindeki kaybettiği kızının 20 senedir çektiği acısını bir daha çekmemek için kesinlikle ve ama kesinlikle bunu kabul etmiyor ve o ikonik sahnede Marlin'i vurması, gerçekten oyuna birebir uyarlanması beni mest etti. Dedim ki o sahnede dedim ki harbiden böyle dedim. Al sana amına kodumun karısı dedim. Özür dilerekten söylüyorum size. Abi küfür etmekte bulundum mu bulundum ama haklı mıydım? Haklıydım yani. Hani velev ki yani dedim neyse sıkıntımız o değil. Yani açıkça söylemem gerekirse ben de orada Joel'un yerinde olsaydım aynısını yapardım. Joel Marlin'i vurdu. Marlin yerdeydi. Marlin diyor ki bırak geçeyim falan filan. Joel baba bir tavırla diyor ki peşimden gelirsin. Orada yine vuruyor Marlin'i gebertiyor. Tamamen Mortingen Streisand Marlin. Sonra Ellie'yi alıyor arabayla götürüyor. Vesaire vesaire ki bir diğer sahnede de hatırlarsanız Ellie diyor ki bana hani yemin et yani gerçekten orada böyle şeyler mi yaşandı hani ne oldu orada falan filan. Joel işte yani hastane saldırıya uğradı. Senin gibi bir sürü kişi varmış falan filan. Ayağına kandırıyor kızı. Kız diyor yemin et. Joel da diyor ki vallahi billah falan yapıyor. En son işte Jackson'a Tommy'nin yanına dönüyorlar dostlarım. Yani gerçekten olağanüstü bir bölümdü. Yani beklediğim gibi bir bölümdü ama aynı zamanda da beklemediğim gibiydi. Yani hikaye bu kadar uyarlanacağını ve bu kadar beni mesedeceğini bilebilseydim eğer emin olun ki kendimi daha hazırlardım. Çok hazırlıksız bir şekilde bölümü izledim. O yüzden sizin bu seri, bu bölüm hakkındaki düşünceleriniz nedir? Lütfen altta yazmayı ihmal etmeyin ki düşüncelerimizi beraber paylaşalım ki hem siz benim düşüncelerimi anladığınız kadar ben de sizin düşüncelerinizi anlayayım. O yüzden bir sonraki gün ve bir sonraki bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.